Merhaba TB8 ailesi. Ben doçent doktor Mahmut Muzaffer İlhan, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanıyım. Özellikle hormon hastalıkları üzerine, tiroid, şeker hastalığı, guatr hastalığı, obezite, kilo alma, kilo verme problemleri ve hipofiz hastalıkları, adet düzensizlikleri gibi konular üstüne hekimlik yapıyorum. Bugün sizlere tiroid bezi ve tiroid hastalıklarından kısaca bahsedeceğim. Tiroid bezi vücudumuzda boynumuzun ön tarafında bulunan kelebek şeklinde adem elması dediğimiz bölgenin alt tarafında yer alan endokrin bir bezdir. Tiroid bezi T4, T3 dediğimiz hormonları salgılayarak metabolizmanın düzenlenmesinde görev alır. Aynı bir orkestra şefi gibi metabolizmayı yönetir tiroid bezi. Beynimizden ayak hücresine kadar bütün sistemleri etki ettiği için vücut ne kadar enerji harcayacak, ne kadar enerji yakacak, ne kadar kas gücü oluşacak, ne kadar kalp ritmi nasıl ayarlanacak, bağırsak hareketlerinden kalp ritmine, saç sağlığına, cilt sağlığına kadar birçok temel işlevde görev alır. Tiroid hastalıklarında kullandığımız yöntemleri kan testleri, tiroid ultrasonu, tiroid biyopsisi ve tiroid scintigrafisi olarak sıralayabiliriz. Tiroid aslında bir hastada tiroid hastalıklarına şüphe ettiğimizde bunun ilk basamağı kanda bakılan tiroid hormonları, T4, T3 dediğimiz tiroid hormonları ve TSH hormonun incelenmesidir. Eğer bu hormonlarda bir sorun varsa tiroid antikorları da mutlaka sebebinin ortaya konması için baktığımız testlerdir. Özellikle Hashimoto hastalığında anti-TG, anti-TPO dediğimiz tiroid antikorları, zehirli guatr hastalığında ise TSH reseptör antikoru dediğimiz antikor hem hastalığın tanısında hem de tedavisinde bize önemli fikirler verir. Tabii tiroidde çalışma bozukluğu dışında tiroidde büyüme, guatr dediğimiz büyüme, tiroidin içerisinde nodül dediğimiz kitle oluşumları ki bunlar kansere kadar ilerleyebilecek kitlelerdir. Bunun dışında tiroidin yapısında iltihaplanma dediğimiz bozulmalar da tespitinde de, bozulmaların tespitinde de özellikle tiroid ultrasonu mutlaka kullandığımız yöntemlerden biridir. Bunun dışında eğer tiroidin fazla çalışması özellikle söz konusuysa tiroidin iç aktivitesini değerlendirmek için tiroid scintigrafisi dediğimiz yöntem başvurduğumuz yöntemlerden biridir. Bunun sonucunda tiroidin iç aktivitesini değerlendirerek fazla çalışmanın bir nodülden mi yoksa tiroid bezinin kendisinden mi kaynaklandığı gibi ayrımlara gitmek gerekir doğru tedavi yapabilmek için. Tiroid ile ilgili sık karşılaştığımız hastalıkları kabaca iki grupta sınıflandırabiliriz. Birisi tiroidin çalışma bozuklukları yani fonksiyon bozuklukları, diğeri de tiroid içerisindeki kitleler olarak. Tiroidin çalışma bozukluklarının en sık karşılaştıklarımız tiroidin tembelliği dediğimiz hipotiroidi durumudur. Bu hastalıkta tiroid hormonları kanda azalır, TSH dediğimiz hormon buna cevap olarak yükselir ve bunun sonucunda da metabolizma yavaşlar. Yani hastamızda halsizlik, yorgunluk, kabızlık, saç dökülmesi, kilo alma, kilo verememe, soğukta kolay üşüme, depresyon, unutkanlık, kadınlarda adet düzenliği gibi bir dizi şikayete sebep olabilir. Tiroid fazla çalıştığı zaman ise ki bizim hipertiroidi dediğimiz bir durumdur bu. Bu durumda kanda tiroid hormonları yükselir. Buna cevap olarak TSH hormonu düşer ve metabolizma hızlanmaya başlar. Bunun sonucunda da çarpıntı, ellerde titreme, aşırı terleme, sinirlilik, kilo kaybı gibi şikayetler oluşabilir. Kanda tiroid hormonları tamamen normal olabilir. Fakat tiroid içerisinde yine de bazı kitleler mevcut olabilir. Bunların da ayrımında mutlaka tiroid ultrasonu çok önemlidir. Tiroid ultrasonu bize hem nodülün boyutuyla ilgili hem de karakteristik görünümüyle ilgili önemli fikirler verir. Özellikle eğer bir nodülün içerisinde mikrokalsifikasyon dediğimiz kireçlenmeler varsa, ortasında kanlanma artışı varsa, nodülde bir düzensiz bir sınır varsa kanser için büyük bir önem taşır ve bu nodüllerden biyopsi istenmelidir. 8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Cahit Vural'ın görüntülerini hep birlikte izliyoruz.